Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda sizlere İbrişe Limanı'nın kalbi olan Cennet Dalış Bölgesi'nden bahsedeceğim. Adından da anlaşılacağı üzere bu bölge cennete açılan bir kapı niteliğinde. Burada birçok farklı türde canlı ile karşılaşmamız mümkün. Bu videoda bu canlılar hakkında detaylı bilgiye ulaşacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. İşte İbrişe Limanı'nın Cennet Dalış Bölgesi burası. Şimdi bu liman boyunca yaklaşık 5-6 metreden limanın ucuna kadar gideceğiz. Burada çok sayıda karagöz balıkları var, sarpa balıkları var, papaz balıkları var. Hepsini göstereceğim size. Ondan sonra burunun ucundan derinliğimizi arttırıp 22-23 metrelere kadar ineceğiz. Hemen sağ tarafta buradan burnun tam çaprazında sağ tarafında parça kayalar var. Orası çok güzel bir bölge. Deniz tavşanları var, eşkinalar var. Geçen işte mığırlar oradaydı. Bakalım neyle karşılaşacağız. Şimdi gidiyoruz, hep beraber bakacağız ne var ne yokmuş. Su ile buluşuyoruz ve liman kayalıkları sol tarafımıza alarak liman boyunca bu hatta dalışımızı gerçekleştireceğiz. Canlılık güneş ışıklarının ulaşabildiği ilk 20 metrede her zaman için daha çoktur. Cennet Dalış Bölgesi'nin kayalık yapısı sayesinde buradaki canlılar hem besinlere daha rahat ulaşabiliyor hem de saklanmak ve yumurtalamak için rahatça alan bulabiliyorlar. Bu sayede bu kayalık yapıda farklı birçok tür ile karşılaşabiliyoruz. Bu videoda bu bölgede karşılaştığım farklı canlı türlerini sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda bu canlı türleri hakkında kısa bilgiler de vereceğim. Eşkine balıkları bu bölgede her zaman karşılaşacağımız türlerdendir. Eşkine balığı yerli bir türdür ve göç etmezler. Belirli bir bölgeyi sahiplenir ve yaşamı boyunca buradan ayrılmazlar. Özellikle Akdeniz ve Ege Denizi gibi sıcak denizlerde yaşayan, zengin besin içeriği ve lezzetiyle tanınan bir balık türüdür. Alnında çıkan 1-2 santim çapındaki taştan ötürü halk arasında taş balığı olarak da bilinir. Gerçek taşların limonlu suda eritilip içildiğinde böbrek taşlarının düşmesine sebep olduğu iddia edilmektedir. Bu konuda bilimsel bir makale bulunmamaktadır. Eşkine balıkları genellikle plankton, küçük balıklar ve kabuklular ile beslenmektedir. Bu onların ekosistem içindeki rolünü pekiştirmektedir. Ortalama boyu 30-35 cm ve ağırlığı 600-800 gram olan eşkine balığı denizin 1 metre ile 120 metre derinliklerinde bulunur. Sürü halde dolaşan bu canlılarda üstünlük dişilerdedir. Bu güzel canlıyı kendi gözlerinizle görebilir ve farklı derinliklerde her zaman karşılaşabilirsiniz. Ülkemizde melanur balığı olarak tanınan melanurya balığı oldukça lezzetli bir ete sahiptir ve tüm denizlerimizde karşılaşmak mümkündür. Melanurlar oldukça hareketli ve kıvraktır. Parlak bir nesne gördüğü anda ne yapacağını şaşırır. Parlak cisimlere karşı ayrı bir hassasiyeti vardır. Gece gündüz ayırt etmeden sürekli hareket halindedir. Ilık ve sıcak suyu bulduklarında orada yaşamlarına devam ederler. Büyük sürüler halinde dolaşmaları ile harika görüntüler oluştururlar. Boyları ortalama 20-30 santim civarındadır ve dişileri erkeklerden her zaman daha büyük olurlar. Cennet Dalış Bölgesi'nde melanur sürüleri arasında harika dakikalar geçirebilirsiniz. Mırmır balıkları mercan türünün en yaygın olanıdır. Tüm denizlerimizde bu canlı ile karşılaşmak mümkündür. İbrişe Limanı'nda da dönem dönem onlara sürü halinde denk gelebiliyoruz. Haziran ve Ağustos aylarında üreyen bu canlı ise kumluk ve kayalık alanlarda karşılaşabilirsiniz. Gündüz dalışlarında nadir de olsa gecelerin canlısı ahtapotlar İbrişe Limanı'nda çok sayıda görülebiliyor. Bu erişkin ahtapotumuz bizi tehdit olarak algılayıp saklanabileceği bir yer arıyor ki bu onun için çok kolay. Harika kamuflaj yeteneğine sahip bu canlı bulunduğu ortama göre rengini hemen değiştirebilir. Ahtapotumuz da daha çok yaklaşmamamız için rengini değiştirerek bizi uyarıyor. Burada ise nefes alışverişini net şekilde görüntüleyebiliyorum. İbrişe Limanı'nda ilk kez görüntülediğim bu enteresan canlıyı birçoğunuz su yüzeyinde görmüştür. Karabataklar hem uçabilen hem de oldukça iyi yüzebilen avcı bir kuş türüdür. Deniz, göl ve derin su birikintisi olan her yerde yaşayabilirler. Su içerisinde oldukça dikkatli ve sessiz olan karabataklar büyük gagalarıyla ön plana çıkarlar ve gagaları boyunda her balığı kolayca avlayabilen canlılardır. Suya girdiklerinde tüyleri diğer kuşlardan farklı olarak ıslanır. Bu yüzden kayaların üstünde dinlenirken onları kanatlarını kurutmaya çalışırken kocaman kanatları ile görebilirsiniz. Avlanma çabalarını görüntüleyebildiğim karabatağımız avının peşinden gözünü avından ayırmadan hızlıca uzaklaşıyor. Biz de dalışımıza devam ediyoruz. Bu kez vücudunda boydan boya uzayan gümüş rengi bir çizgi bulunan ve adını da buradan alan gümüş balık sürüsüyle karşılaşıyoruz. Lokum balığı olarak da bilinen bu türle tatlı sularda da karşılaşmak mümkündür.
Durgun ve yavaş akıntılı bölgeleri seven bu canlı, büyük sürüler halinde harika görüntüler oluştururlar. Gümüş balıklarının çokluğu avcıları da bölgeye çekmeye yetiyor. İşte onlardan biri zargana balıkları. Gagayı andıran ince uzun burun yapaları ile onları kolayca tanıyabilirsiniz. Oldukça hızlı hareket edebilen bu canlı su yüzeyine sıçrayarak küçük balıkları avlayabilir. Zargana balıkları sürü halde gümüş balıklarını avlamak için onların arasında dolaşmaya devam ediyorlar. İbrice limanında karşılaşabileceğiniz en nadir canlı ise kanat benzeri uzuvları ile adeta su içinde dans ederek ilerleyen İspanyol dansçısıdır. Büyük deniz yumuşakçalarından zarif yüzüşleriyle tanınan bu türe daha çok Kızıldeniz gibi sıcak sularda rastlamak mümkündür. İbrice limanında 2 kez karşılaşabildiğim bu ender tür cennet dalış bölgesinde sizin de karşınıza çıkabilir. İklim değişikliği ve ısınan sular sayesinde yaşam alanını genişleten bu canlıya hayran olmamak mümkün değil. Liman ucuna doğru dalışımıza devam ediyoruz. Saros Körfezi'nin en önemli özelliği kendi kendini temizleyebilmesidir. Dalış yaparken sık sık farklı deniz akıntılarına denk gelip buradaki ısı farklarını tecrübe edebilirsiniz. Bu sebepten ötürü farklı türlerle karşılaşmak ve büyük sürprizlere şahit olmak her zaman mümkündür. İşte onlardan biri daha. Enseden başlayarak kuyruk bölümüne kadar sarı çizgilerle süslenmiş olan sarpa balıklarını diğer türlerden bu özellikleriyle ayırt etmek mümkündür. Büyük sürüler halinde dolaşmayı ve avlanmayı tercih ederler. Denizlerimizin tamamında bu balık ile denk gelmek mümkündür. Sarpa balıkları 1 kilogram ağırlığına ulaşabilirler. Çok güçlü çenelere sahip olmalarına rağmen dişleri sivri değildir. Bu yüzden yosun ve planktonlar ile beslenirler. Bu canlının en enteresan özelliği ise kafa bölümünün yendiğinde halüsinasyona sebep olmasıdır. Sarpa balıklarının sürü halinde avlandıklarına değinmiştik. Şimdi ise oldukça büyük bir sürüyü önce av yeri belirlerken birlikte görüntüleyebiliyorum. İlk denemelerinde vazgeçip tekrar toparlanıyorlar. Ve ardından sürü halde beslenebilecekleri bölgeye iniş yaparak kaya üzerlerindeki yosunlarla harika bir ziyafete başlıyorlar. Ben de onları rahat bırakarak dalışıma devam ediyorum. Birçoğumuzun yakından tanıdığı karagöz balıkları cennet dalış bölgesinin olmazsa olmazlarıdır. Kuyruk ve yüzgecinin yakınlarında siyah şerit bulunmaktadır. Bu siyah şerit göze yakın bölümde de yer alır. Bu yüzden de adını da buradan almaktadır. Denizlerimizde sıkça karşılaştığımız bu canlı genel olarak 20 santim boya sahiptir ve 12 yıla kadar yaşayabilirler. Yaşama alanı açısından pek çekici değillerdir. Onlara balıkçı barınaklarından batıklara kadar her yerde rastlamak mümkündür. Uzun ve sert yüzgeçlere sahip olan bu türün manevra kabiliyetleri oldukça yüksektir. Karagöz balıkları da göç etmezler. Doğdukları bölgeden ayrılmayan bu canlıların en enteresan özelliklerinden biri ise cinsiyet değiştirebilmeleridir. Nisan ve Temmuz aylarında üreyen bu canlıların farklı türleri de bulunmaktadır. Keskin dişlere sahip olan karagöz balıkları midyeleri bile rahatlıkla yiyebilirler. Sürü halinde dolaşmaları sebebiyle harika görüntüler oluştururlar ve benim de görüntülemekten her zaman keyif aldığım bir canlıdır. Karagöz balıklarına veda ederek dalışımıza devam ediyoruz. Bu kez sizlere denizlerimizde en çok karşılaştığımız bir türden papaz balıklarından bahsetmek istiyorum. Papaz balıkları sürü halde dolaşan ve farklı avlanma teknikleri olan bir canlı türüdür. İbrice limanında yaptığım dalışlarda her boyda papaz balığı ile karşılaşmışımdır. Yavru olanları mavi renkleriyle her dalıcının ilgisini çekmeyi başarır. Biraz büyüdüklerinde daha kurşunlu renklere sahip olurlar. Erişkin halde olanları ise parlak menekşe rengindedir. Yan taraflarında ise soluk altın kahverengi pulları mevcuttur. Boyları 6-8 santim arasında değişirken nadir de olsa 17 santime kadar büyüyenlerine rastlayabilirsiniz. Bu canlıların enteresan özelliklerinden biri ise karidesleri yönlendirebilmelidir. Karideslerin dikkatini çekmek için sesler çıkarabilir, onları herhangi bir yöne doğru sürebilir ve bu sayede daha kolay avlanma şansına sahip olurlar. Bu özelliklerini nesilden nesile aktarmak amacıyla bunu toplu halde yaparlar. Bu durum doğadaki en karmaşık ve şaşırtıcı davranışlarından biridir. Onları sürü halde kendi gözlerinizle görebilmek ve aralarında yüzebilmek her zaman enteresan bir deneyim olmaya devam edecek. Papaz balıklarından ayrılıyor ve hepimizin yakından tanıdığı bir tür olan kefal balıklarını incelemeye başlıyorum.
Kefal balıkları dünya genelinde hem tatlı hem de tuzlu sularda yaşayabilirler. Van Gölü'ne özgü inci kefallerini birçoğumuz duymuşuzdur. Genellikle 30-60 santim boya ve 1-3 kilogram ağırlığa ulaşabilirler. Parlak renkleri ve sürü halde dolaşmaları ile harika görüntüler oluştururlar. İbrice Limanı'nın meşhur mağaralarından birini kaya altında şekerlemesini görüntüleyebiliyoruz. Artık limanın ucuna ulaşıyoruz ve Cennet Dalış Bölgesi'nin ikinci parkuru olan Parça Kayalara doğru ilerliyoruz. Deniz çayırlarının üzerinden geçerek derinliğimizi arttırmaya başlıyoruz. Parça kayalar adından da anlaşılabileceği üzere geniş bir alanda kayalıklardan oluşuyor ve bu korunaklı durumu birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Burada derinliğin de artması sonucu daha büyük eşkina balıkları ile karşılaşıyoruz. Kumluk alanda yavru bir kırlangıç balığı ile karşılaşıyorum. Kırlangıç balıkları kanat benzeri uzuvları ve harika renkleriyle dikkatimizi çekiyorlar. Ahtapotlar deniz ekosisteminin önemli parçalarından biridir ve çeşitli habitatlarda yaşayabilen oldukça ilginç deniz canlılarıdır. Ahtapotların yuva yapma davranışları, onların yaşam döngüsü ve üretim stratejileri açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle kaya ve mercan resifleri ahtapotlar için oldukça cazip yuvalama alanlarıdır. Bu tür alanlar avlarını kolayca yakalayıp saklanabileceği yerlerin yanı sıra düşmanlardan korunma imkanı da sunar. Ahtapotlar parlak nesnelere özellikle dikkat ederler. Bu ahtapotumuz da bulduğu şişeyi yuvasını kapatmak amacıyla kullanmış. Görünce bizi de oldukça şaşırmayı başardı. Ahtapotlar kumluk alanları yuva yaptıkları gibi kaya aralarındaki boşlukları da yuva olarak kullanırlar. Sedef de yuvasında yakaladığımız bir ahtapot ile uzun bir bekleyiş sonunda iletişim kurabiliyor. Bu iletişimi bitirebilmek için önce yapışkan vantuzlardan kurtulmak gerekli. Deniz tavşanlarının birçok türü ile İbrice Limanı'na karşılaşmak her zaman mümkün. İşte onlardan biri daha. Kabuğunun bir kısmı deniz tabanına gömülerek yaşayan ve saatte yaklaşık 6 litre deniz suyunu süzerek temizleyen pina midyesi, kabukları ile de birçok canlı için tutunma, üreme, saklanma alanıdır. Ne yazık ki pinaların nesli tehlike altındadır ve bu pina da ne yazık ki yaşamını kaybetmiş. Sualtı kültürel miraslarımız olan amforaları da görüntüleyerek dalışımıza devam ediyoruz. Görüntülemekten her zaman keyif aldığım tüplü konu. Leopar deniz tavşanları da farklı görüntüleriyle İbrice Limanı'nda karşılaştığımız canlılarından biridir. Bu gördüğünüz farklı canlı ise yeşil kaşık kurdu olarak bilinen bir tür. Parça kayaların en sevdiğim yeri burası. Özellikle suyun açık olduğu zamanlarda net şekilde görüntüleyebildiğim bu çapa gerçekten devasa büyüklükte. Ne kadar büyük olduğunu anlayabilmeniz için Şayan'dan biraz yardım alıyorum. Bu harika dalışın ardından artık geri dönme vakti geliyor. Geldiğimiz yoldan deniz çayırlarını geride bırakarak derinliğimizi azaltmaya başlıyoruz. Bu esnada akya balıklarını da görüntüleme şansı buluyorum. Tabii ki toplu olarak selfie'mizi de yapmaktan geri kalmıyoruz. Sedef ile poz verirken hocasını denemeye kalkıyor. Tabii ki o regülatör ağızdan çıkmıyor. Dalışımızı sonlandırdık derken yavru bir ahtapot fark ediyoruz. Biraz ürkmüş olacak ki mürekkep salgılayarak bizi şaşırtmaya çalışıyor. Artık sığ sulara geliyor ve emniyet beklememizi gerçekleştiriyoruz. Bu esnada büyük bir taş makas kağıt savaşına şahit oluyoruz. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.